Merhabalar, Biturbo Performans'tan Burak ben. İyi bir güçlendirme yazılımı yapabilmek için yazılımın içerisinde neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için eksiksiz bir harita paketine ihtiyaç duyarız. Harita paketiniz iyi ise motor beyninin nasıl çalıştığını anlamanız kolaylaşır. Yani dosya hazırlamaya başlamadan önce elinizde iyi bir harita paketiniz olması gerekir. Bu video serisinde EDC15 beyinlerde nasıl haritalandırma yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Üzerinde çalışacağımız dosyayı açarak anlatmaya başlayalım. Burayı çift tıklayarak son kayıtlı dosyalardan bir tanesini açıyorum. Eğer Windows kullanmayı bilmiyorsanız Windows kullanımı isimli videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Orada kabaca Windows kullanımı hakkında bilgi verdim. Oradan takip edebilirsiniz. Haritaların başına geldim. Biraz ilerliyorum. Karşıma bu şekilde bir harita çıkıyor. Önce düz, sonra zikzaklar, sonra tekrar düz. Bunu text görünümünde de görmek istersek görüntümüz bu şekilde. EDC15'lerin hemen hemen hepsinde, hatta EDC16'ların bir kısmında görüntümüz bu şekilde olacaktır. Bu bizim EGR haritamız. Yani egzoz gaz sirkülasyon haritamız. EGR valfi motordan çıkan egzoz gazını temiz hava ile karıştırarak tekrar silindirlere vermeye yarayan valftir. Egzoz gazının tekrar yanması sebebiyle emisyon değerleri düşer. Motorda yakılan havanın oksijen seviyesi düştüğü için de silindir duvarlarının soğuması sağlanır. Haritamızı açtık. Haritamız zaten Windows tarafından otomatik olarak haritalandırılmış. O yüzden bizim sadece faktör değerlerini girmemiz gerekiyor. Z eksenini çift tıkladığım zaman haritanın değerlerini gireceğimiz bölüm çıkıyor. Haritanın ismini yazıyorum. EGR Map. Z ekseni bizim hava akışını gösteriyor. Mass Air Flow. Birimi de miligram bölü silindir. Bu arada İngilizce yazmamın sebebi ileriki dönemde araştırmalarınızda ihtiyaç duyacağınız için bu terminolojiyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden bütün haritaları isimlendirirken sözlü olarak Türkçelerini söyleyeceğim. Fakat yazılı olarak İngilizcesini yazacağım. Faktörümüz 0.1. Virgülden sonra da bir değerin olmasını istiyoruz. OK'ye bastım. Burası bizim hava akışının gösteren bölüm. Burası ise ignition quantity, yani püskürtme miktarı. Bunun da birimi miligram bölü silindir. Faktörü 0.01. Virgülden sonra da 2 değer olmasını istiyorum. Tamam dedim. Burası bizim motor devrimiz. Birimi RPM. Faktör 1. Virgülden sonra da hiçbir değerin olmasını istemiyorum. Tamam dedim. Haritayı incelediğimizde düşük devirlerde 850 mg değerini görüyoruz. Yüksek yakıt miktarında yine 850 ve 3600 devirden sonra yine 850 olduğunu görüyoruz. Bu aralıkta çalıştığını anlayabiliyoruz. EGR sisteminin bu devir aralığında ve bu yakıt değerlerinde çalıştığını görüyoruz. Yani şuradan 1600 devirden örnek verelim. 1600 devirde yakıt eğer düşükse hava gereksinimini az, diğer kısmını EGR valfi karşılıyor demek oluyor. Yakıt miktarı arttıkça EGR'miz yavaş yavaş kapanıyor. Yerini havaya bırakıyor ve buraya geldiği zaman tamamen kapanmış oluyor. Aynı şekilde gaz pedalına bastık, yakıt veriyoruz. Sabit 20 mg veriyoruz. Devrimiz 1500'de başladık. Devir arttıkça hava miktarı artıyor. EGR'nin görevi yavaş yavaş kapanıyor. 3612 devre geldiği zaman da EGR'miz tamamen kapatıyor.
Yani buradan anlayacağımız EGR'nin çalışma aralığının bu bölümde olması. 900 devirle 3600 devir arasında EGR'miz çalışıyor. Bunu 3D görünümünde daha net bir şekilde anlayabiliriz. Burası bizim motor devrimimizin ekseni. Burası da yakıt miktarımızın ekseni. Burası da bildiğiniz gibi hava kütlesinin miktarı. Hava kütlesi burada maksimum, burada maksimum, burada azalıyor. 3D görünümünden de anlayacağınız şekilde yakıt miktarı arttıkça bizim EGR'miz yavaş yavaş kapanıyor. Burada tamamen kapanıyor. Veya motor devrimiz arttıkça belli bir devirden sonra kapanmaya başlıyor ve 3600'de tamamen kapanıyor. Yani biz buradan anladığımız, eğer bu değerleri seçip hepsini 850 yaparsak bizim EGR valfimiz bu haritaya göre tekrar açmayacak demek oluyor. Yani EGR valfimizi kapatmış oluyoruz. Ama tabi diğer EGR histeresiz haritalarıyla da bağlantılı olduğu için sadece bunu kapatmamız motora arıza lambası yaktıracaktır. Eğer bunu kapattık, ayrıca arıza lambalarını da kapatırsak EGR'miz görev dışı kalacaktır. Bu haritalandırma ve tuning işlemi videoları bittikten sonra, video serileri bittikten sonra EGR iptalinin nasıl yapıldığını da anlatacağım için bu kısmı burada kesiyorum. Haritalandırmaya devam ediyorum. Videonun uzamaması için bu videoyu EGR haritasına ayırmış olalım ve burada keselim. Bir sonraki videoda haritalandırmaya devam edelim ki videolarımız kısa kısa ve öz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.